Herkese selamlar, sevgiler. Sizlerle bugün mozaik pasta yapıyoruz. İstediğiniz vakit dondurucudan çıkarıp yiyebileceğiniz çok pratik bir tariftir. Hemen detaylı anlatıma geçiyorum. 100 gram margarin ve 50 gram tereyağının içerisine dolu dolu 3 çorba kaşığı kakaomu ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ve yine aynı şekilde 3 çorba kaşığı da damla çikolata ekledikten sonra bu şekilde karıştırarak tüm malzemeler bütünleşinceye kadar, çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada margarin ve tereyağını önceden ısıttım arkadaşlar. Ben mikrodalgada ısıttım. İsterseniz aynı şekilde tavaya alarak şöyle topağının dağılmasını bekleyinceye kadar ısıtmanız yeterli olacaktır. Şimdi bütün malzemeler karıştığına göre devam edelim. Bütün malzemelerime ek olarak sadece 1 su bardağı da süt kullandım ben. Sütle birlikte de tekrardan şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine petibör bisküvilerimi alıyorum. Ana malzemelerimiz böyle arkadaşlar. Bunların dışında ekstra ne kullanmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Petibör bisküvinin yanı sıra isterseniz fındık, fıstık, antep fıstığı ya da ceviz gibi ya da parça çikolata gibi malzemelerle içerisini zenginleştirebilirsiniz. Ben sadece petibör bisküvi ve ceviz kullanacağım. Bisküvileri kırarak ekleyelim. Çok fazla un ufak etmenize hiç gerek yok. 3'e 4'e bu şekilde ellerimizle parçalayarak ekleyelim karışımımızın içerisine. Yaklaşık toplamda 2 paket petibör bisküvi kullandım ben. Yine de ara ara karıştırarak şöyle kontrollü bir şekilde petibör bisküvilerimizi katalım. Toplamda 3 çorba kaşığı da iri çekilmiş ceviz içimi ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ara ara karıştırarak katılaşıncaya kadar bisküvilerimizi eklemeye devam edelim. Yine bu aşamada da dilerseniz spatula kullanabilirsiniz. Ben eldivenimi taktım ve ellerim yardımıyla karıştırıyorum. Güzel katı bir kıvam alıncaya kadar tüm bisküvilerimi bu sıvı karışımda yedirinceye kadar karıştıracağım. Ve sizleri çok fazla bekletmek istemediğim için bu aşamayı atlayarak geçiriyorum. Hazırladığımız mozaik pastamızı şekillendirmek için streç filmimi tahtamın üzerine yaydım. Üzerine mozaik pastamın yarıdan fazlasını olacak şekilde harcını ekliyorum. Daha sonrasında şekillendireceğim. Ama sizler isterseniz şekillendirmek için farklı kalıplar veya teknikler kullanabilirsiniz. Elinizde olan herhangi bir kalıp malzemesini de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi pratik bir şekilde streç filme sararak dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ben bu tatlının en çok pratikliğini, pişirilmeden hazırlanmasını ve dilediğim vakitte dondurucudan çıkararak tüketebilmeyi seviyorum arkadaşlar. Özellikle misafirleriniz geldiğinde, çat kapı misafiriniz olacağı zaman hiç paniklemeden dondurucudan alıp dilimleyip servis yapabilirsiniz. Mutlaka dondurucunuzda bulundurmanızı tavsiye ettiğim bir lezzettir. Şimdi gördüğünüz gibi bir miktarını aldım. Artık şekillendirebilirim. Bu şekilde ileri geri hareket ettirerek streç filmimin arasında yuvarlak bir şekle getirmek istiyorum. Silindir şekline getirmek istiyorum. Öncelikle birazcık hareket ettirdim. Şimdi streç filmimin arasına sarıyorum. Daha sonrasında sıkıştırarak uçlarını düğümleyeceğim. Streç filmime sardıktan sonra ileri geri hareket ettirerek güzel bir şeklini vereceğim ve ardından dondurucuya kaldıracağım. Donduktan sonra servis aşamasıyla devam edeceğim. Yalnız kasemin dibinde kalan diğer parçayı da küçük bir mozaik pasta haline getirmek istiyorum. Onu da şekillendirip daha sonrasında ikisini birden dondurucuya kaldıracağım. Bu muhteşem lezzetimi artık hazırladığıma göre şimdi tarifime mozaik pastamın donmuş aşamasıyla devam ediyorum. Dondurucudan çıkarmış olduğunuz mozaik pastayı dışında oda ısısında bir 3-4 dakika kadar bekletirseniz dışarısına sarmış olduğumuz streç filmi rahatlıkla benim gibi soyabilirsiniz. Buzlu buzlu soymaya çalışırsanız yapışacaktır. Gayet güzel pratik bir şekilde soyduktan sonra şimdi dilimleri ayırabiliriz.
Keskin bir bıçak yardımıyla dilediğimiz ebatlarda dilimlere ayıralım. Ardından çikolata sosu bulayarak sunumumuzu yapalım inşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Dışarıda yemek isteseniz inanın tonlarca para, hazır tatilken çocuklarınızla eğlenceli bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve onların da severek tüketeceği gayet nefis bir tatlı oldu. Tarifimi beğendiyseniz lütfen videoma da birer beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi artık bu lezzetli mozaik pastalarımın sunum aşamasına geçiyorum. Ben Marie usulü eritmiş olduğum çikolataya bir kısmını bulayarak tabağıma dizeceğim. Zaten mozaik pastalarım soğuk olduğu için bulamış olduğumuz çikolata da hemencik donacaktır üzerinde. Ardından servisimizi yapabiliriz. Tabii çikolata eritmekle uğraşmak istemiyorum, daha pratik bir fikir verin derseniz de sıkılan çikolatalardan varsa evinizde üzerine sıkarak servisinizi yapabilirsiniz hanımlar beyler. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.